Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Dair'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kolay bluz dikimini göstermeye çalışacağım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımı da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak örme kumaşım var. Üzeri de şöyle tüy sakallı iplerle örülmüş bir kumaşım var. Örme kumaş, enine ve boyuna esnek bir kumaş. Kumaş ölçüsünü de ne kadar alabiliriz diye genellikle soruluyor. Üst beden için, bluz yapmak için beden ölçüsünü, yani istediğiniz boy kadar ve artı kollar için, yani ortalama olarak 1.40 1.50 kumaş almanız gerekiyor. 2 boy kumaş kol ve beden için gerekmektedir. Bu çalışmayı aslında beden ölçüleriyle yapacaktım ama ekranda çok çizgiler, hatlar belli olmuyor. Sabunla çok çizemedim. O yüzden pratik bir şekilde, bu şekilde isteyen arkadaşlar için de kendi kıyafetlerini kalıp olarak kullanabilirler. Onlar için bugün bu şekilde çalışma yapacağım. Burada ilk önce kumaşımı 2 kat yaptım. 4 kat kesim yapacağım. Kumaşımı bir daha katlıyorum. Kumaşım 4 kat. Kumaşım 4 kat. Kendi kıyafetimi de kalıp olarak kullanacağım. Kumaş katına kıyafetimin ortasını, kapalı tarafını getiriyorum. Yakasının başlangıcını, bitişini işaretliyorum ve yuvarlamasını yapıyorum. Omuz başlangıcını ve bitişini işaretliyorum. Buradan da çiziyorum. Kol evine geçiyorum. Kameramı şu şekilde daha net gözükmesi için ayarladım. Şu şekilde kaldırıp çiziyorum. Bu şekilde direkt inebilirsiniz. Kalıbınızın birebir aynısını yapacaksanız ben şu şekilde belde hafif girme, basen bölümünde çıkma yapıyorum. Boyunda da 4 santim bir fazlalık istiyorum. Kaldırdım kalıbımı. Şöyle yakın çekimde çizgiler biraz belli oluyor. Buna bir sıfırdan biz almıştık ölçümüzü. Dikiş payı bırakarak kesimimi yapıyorum. Biz kalıbımızı arka bedene göre çıkarmıştık. Arka bedeni alıyorum. Ön bedende uygulamalar yapacağım. Yaka bölümünde 3 santim daha, 2 santim düşmüştük. 3 santim daha 5 santim oluyor toplamda. Yakayı daha açık isteyenler daha da fazla inebilir. Ben yakaları kapalı istiyorum. Genellikle o şekilde kendime çalışıyorum. Yaka bölümünde ve omuz bölümünde de 1 santim buradan 0 şeklinde alıp buradan 1 santim olarak bırakıyoruz. Ve ön kol evlerinde 0,5 girme yapıyoruz.
düzeltmeleri de yaptıktan sonra kolların kesimine geçelim. Kollar için de önce 2 kat yaptım. Sonra bir kat daha katlıyorum. Kumaşımız 4 kat. Kumaşı 4 kat yaptıktan sonra kıyafetimi tekrar kalıp olarak kullanıyorum. Kumaş katına kol ortasını denk getiriyorum. Yerleştiriyorum. Başlangıcını işaretliyorum. Bitişini de işaretliyorum. Bunu kaldırıp direkt de geçebilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle kaldırıyorum. Burada bilek ölçüsünü istediğiniz gibi, eğer ribana yapacaksam biraz daha geniş tutup ribanayla büzmek istiyorum. Tam karar veremedim ama geniş alacağım. Eğer ribana yapmayacaksam sonra tekrar daraltabilirim. O yüzden şuradan aşağı doğru ben biraz daha zaten uzun yapacağım. Eğer ribanasız yaparsam bu ölçülerde yapacağım. Ribana kullanacaksam biraz kısaltıp ribanayla tamamlayacağım. Şöyle kol ölçümü geniş alıyorum. Buradan bu şekilde çiziyorum. Dikiş payını vererek kesiyorum. Kol kısımlarında da düzeltme yapacağım. Ön kol evlerinde 0,5 bir girme yapıyorum. Tepe noktamız, çıt atıyorum. Ön kısımlar. Öncelikle yapmamız gereken temiz yüzler, düz kısımlar içte kalacak şekilde, yüzü yüzüne bakacak şekilde omuz dikişlerini, birleştirme dikişlerimizi yapıyoruz. Omuz dikişlerini yaptıktan sonra esnek kumaşlarda overlock makineniz varsa overlock makinenizle dikin. Eğer overlock makineniz yoksa çift iğne kullanarak dikebilirsiniz. Zikzak yöntemiyle dikebilirsiniz. Zikzak ayarını küçülterek yapabilirsiniz. Başka çalışmalarda bu şekilde dikimler yaptım. Normal iğneler esnek kumaşlarda atlatıyor, dikmiyor. Jarse iğnesi kullanabilirsiniz. 14 numarayı kullanabilirsiniz kalınlarda. İncelerde 11 numarayı, daha hassas olanlarda 9 numarayı kullanabilirsiniz. İğnelerle alakalı video çekmiştim. O videonun linkini bırakırım. O videodan da yararlanabilirsiniz. Genellikle çok sorular soruluyor iğneler hakkında. Şimdi omuzları yaptıktan sonra şu iki yanı birleştiriyorum. Omuz dikişlerini, yan dikişlerini diktikten sonra şimdi şu kolların yan dikişlerini yapacağız. Kolları takarak dikeceğiz bedene. Takma kol yapacağız. Kollarımızın bu dikişini yapıyoruz. Kolların da yan dikişlerini diktikten sonra ön kol evlerine işaretleme yapmıştım. Şöyle iğne takıyorum belli olması için. Kolu içeri yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bedenimizin ters kısmı dışta. Burada da
düz kısmı dışta oldu. Şöyle getirdiğim zaman yüzüne temiz yüzler birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Kol evi bitiş dikişini bir getiriyorum. Tepe noktasına çıt atmıştım. Onu da omuz dikişine denk getiriyorum. Sonra şu şekilde iğneliyorum. İğneledim. İğnelediğim kısımları dikiyoruz ve temizlemesini dikişten sonra yapıyoruz. Kollarla bedeni de birleştirdikten sonra şu şekilde çıkarıyorum. Kol dikişlerimiz sorunsuz bir şekilde oldu. Şimdi yakaya küçük bir ribana alt kısmı olduğu gibi bırakacağım. Kumaşımda zaten şu şekilde alt kısmı direkt belliydi. Yani sökülme, atma olmayan tarafı alt kısmı bıraktım. Kumaşımın bu şekilde alt kısım kalacak. Kollar da bu şekilde de kalabilir. Ribana da yapabilirim. Tam şu ana kadar karar veremedim. Yakanın ribanasına geçelim. Yakası için şu şekilde göz ayarı yapıyorum. 2 kat şeklinde. 5-10 santimlik bir kumaş alacağım. Sağlamasını da ne kadar ölçüsünü alacağım derseniz şu şekilde ölçüyorum. Ribana kumaşımı, esnek kumaşım, hafif çektirerek, burası verevli bir kesim olduğu için esniyor bayağı. Sadece ribanalık kumaşımı, bu kumaşı yakayı sabit bırakıp ribanalık kumaşımı biraz çektiriyorum. Bu şekilde ölçümü alıyorum. Burada şu iki kenarı öncelikle dikiyoruz. Diktikten sonra şöyle 2 kat şekline getiriyorum. Bluzumuzun da arka ortasını ve ön ortasını aldım. Yanları dikişli zaten işaretledim. Ribanalık kumaşımızda da dört bir kenarını işaretledim. Dikişli kısmı arka kısmın ortasına denk getirip yerleştiriyorum. Şöyle temiz yüzler birbirine bakıyor. Ribana kumaşı zaten her iki tarafı da düz olduğu için sorunu yok. Burada bluzumuzun düz kısmına ribana kumaşını denk getiriyorum. İğneliyorum. Diğer orta kısmını da ön kısmı da işaretledim. Ön kısmı da yaptıktan sonra yan kısımları da iğneliyorum. Dört bir kenarından iğnelemiş oluyorum. Bu işlemi ribana kumaşını biraz kısa kestik. Yakayı toplaması için dört bir kenarından işaretliyoruz. İğneliyoruz. Bu da çektirdiğimiz zaman ribana kumaşının dengeli bir şekilde dağılması için yapıyoruz. İğneledikten sonra bu kısmı dikip temizlemesini yapıyoruz. Yaka bölümünü de diktik ve temizlemesini de yaptık. Kolları da ribana yapmayacağım. Bu şekilde bırakacağım. O yüzden biraz daha daraltma yaptım kollarda. Çalışmayı bu şekilde bitirmiş olduk. Bizim kumaşımız bu şekilde değil. Kol ucu ve etek ucunu nasıl yapabiliriz diye söylerseniz ribana da yapabilirsiniz. Ribana dikimlerim var. Link bırakacağım. Ribanalarla alakalı video çektim. Onu bırakırım. Ya da şu şekilde katlama yaparsanız 2 santimden 3 santimden katlama size kalmış. Genellikle 2 santimden
Şu şekilde katlarsanız, çift iğne kullanacaksanız üstten dikiş yaparsınız. Eğer normal dikiş yapacaksanız buradan 2 santimlik bir katlama şeklinde dikimi yapabilirsiniz. Alt kısımda öyle 2 santimden katlar, buradan dikersiniz. Çift iğne kullanacaksanız düz kısımdan dikersiniz. Çalışmayı tamamladım. Son şeklimiz bu şekilde. Açık renk olduğu için çok da belli olmuyor ama çok basit bir şekilde bluzumuzu diktik. Kendi kıyafetimizden kalıp çıkararak beden ölçüleriyle de aynı şekilde ölçü alıp yapabiliriz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.